Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam da mevsimiyken harika bir pancar tarifim var. 3 baş pancar kullanıyorum. Saplarıyla birlikte kullanacağım. Öncesinde şöyle baş kısımlarını alıyorum. Bir tencereye alarak üzerine geçinceye kadar su ekliyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Çok aşırı haşlamayacağız. Yani eriyinceye kadar değil. Çok az bir süre haşlamanız yeterlidir. Şöyle 15 dakika kadar haşlattım. Pancarlar haşlanırken ben de bir tane orta boy soğanı küp küp doğruyorum. Bu tarifimizde soğan çok yakışıyor. Mutlaka tavsiye ederim eklemenizi. İnanılmaz lezzetli bir sebze pancar. Biliyorsunuz ki mor sebze ve meyveler çok faydalı, çok şifalı. Mutlaka bol bol tüketin arkadaşlar. Şöyle kök kısımlarını ve yapraklarını da iyice doğrayacağım. Öncesinde doğrayacağım. Daha sonra tekrar yıkayacağım. Öncesinde de yıkadım. 2-3 defa yıkadım. Ama doğramadan kesinlikle içerisindeki dalların arasındaki topraklar kesinlikle çıkmıyor arkadaşlar. Bu şekilde yapmanızı öneriyorum şiddetle. Kök kısımlarını ince ince doğradım. Çabuk pişmesi için ve yapraklarını da gelişi güzel doğruyorum. Eğer bu tarifi hiç denemediyseniz mutlaka tavsiye ederim denemenizi. Bir kaba alıyorum. Üzerine geçinceye kadar su ilavesi yapıyorum ve yaklaşık suyu değiştirerek 6-7 defa yıkıyorum. Mutlaka bol suda yıkayarak süzün arkadaşlar. Evet, pancar kök ve yaprak kısımlarını yıkadım. İyice süzdürdüm ve geçiyorum tavaya. 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Bir tane soğanı içerisine ekleyerek soğanlar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere güzel İzmir'imden sesleniyorum. Soğanın içerisine kök ve yaprak kısımlarını alıyorum. Kapağını kapatarak şöyle iyice öncesinde bir karıştırıyorum. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bir rengi var. Biz pancarı çok seviyoruz. Hatta bu tarifle daha çok çocuklar bayılarak yiyorlar. Sizlere de tavsiye ederim. Kapağını kapatarak ortadan biraz daha kısık ateşte pişirelim buharıyla. Haşlamış olduğum pancarları çıkardım. Ben 2 tanesini kavuracağım. Bir tanesini de turşu yapmak için ayırdım. Kabukları rahatlıkla tek elle bile soyulabiliyor, görüyorsunuz. Bir tane elime eldiven aldım. Mutlaka eldiven kullanın. Gerçekten rengi çok kuvvetli arkadaşlar. Haşladığım halde görüyorsunuz renginin güzelliğini. Bazı arkadaşlar diyecektir ki vitamini gitmedi mi? Çok aşırı haşlamadım zaten. 15 dakika kadar kaynadıktan sonra 15 dakika kadar haşladım ve bu şekilde çiğ kokusu gitmiş oluyor. Pancarın daha lezzetli oluyor. Dilerseniz tamamen çiğden bu şekilde rendeleyerek de yapabilirsiniz. O zaman pişerken biraz daha uzun pişirmenizi tavsiye ederim. Rendenin büyük kısmıyla şöyle iyice rendeliyorum. İnanılmaz güzel bir rengi var. Doğal kendi rengi. Bol bol şifa deposu arkadaşlar. Yapıp tüketmenizi tavsiye ederim. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde hazırladım. Geçelim ocağın başına. Evet, pancarlar da yumuşadı. Gördüğünüz gibi içerisine rendelemiş olduğum pancarlarımı da alıyorum. Hepsini birlikte pişireceğim. İçine sarımsak eklemedim. Dilerseniz içerisine de sarımsak ilave edebilirsiniz. Ben yoğurta sarımsak ekleyeceğim için içerisinde kullanmadım. Oldukça da bereketli, gördüğünüz gibi. Yarım kilo pancardan bu şekilde hazırlayabilirsiniz.
Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Üzerine tuzunu ekliyorum. Ve yine kapağını kapatarak orta ateşten bir tık kısık pişiriyorum. Bu aşamada zaten pancarlar biliyorsunuz ki birazcık haşladık. Kısa sürede pişiyor. Tabi ocaktan ocağa pancarın cinsinden farklılık gösterebilir. Ben sizlere süre versem yanıltmış olurum arkadaşlar. Şöyle kontrol ederek bakabilirsiniz. 15-20 dakikada pişecektir. Ara ara karıştırmayı da ihmal etmeyelim. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Yemeğim hazır. Şöyle gerçekten çok güzel, çok da lezzetli bir pancar tarifi arkadaşlar. Geçelim servise. Öncelikle yoğurt kullanıyorum. Şöyle 3 diş sarımsak ekledim içerisine. İyice yoğurdu eziyorum. Süzme yoğurt kullanırsanız daha da lezzetine lezzet katmış olursunuz arkadaşlar. Eğer evinizde süzme yoğurt varsa mutlaka süzme yoğurt kullanın. Sulu yoğurt kesinlikle olmasın. Şöyle servise alıyorum. Mutlaka biraz soğuduktan sonra yoğurdu ekleyin. Aksi halde yoğurt yumuşayacak ve sulanacaktır ve lezzetini kaybeder. Mutlaka sıcaklığın çıkmasını bekleyelim. Eğer tariflerimi yapıyor, deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Evet, bu şekilde soğuttum balkonda. Daha sonra üzerine yoğurdu veriyorum. Tam bir şifa deposu. Bol bol tüketin. İnanılmaz faydalı vitaminler var içerisinde arkadaşlar. Hele ki çocuklarınız için çok yararlı. Üzerine hafif zeytinyağı gezdiriyorum. Ve artık pancar tarifim hazır. Çok fazla yemek tarzında değil, salata şeklinde ama başlı başına doyurucu bir tarif arkadaşlar. Bugünlükte bir güzel tarifimin daha sonuna yavaş yavaş geliyorum. Şöyle yakından göstereyim. Bir yandan da tadıyorum. İnanılmaz lezzetli olmuş. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.